Allah Azze ve Celle kendi isimlerini tanıyalım diye bize ne veriyor isimlerinden? Numune veriyor. Numune neyi anlamak içindir? Asıllarını bulmak içindir. Maden yatağındaki madenin aslını anlamak için ne alırlar? Numune alırlar. Sadece bu numune ile ilgili şu cümleyi söylemem lazım. Bizdeki numune haşa ve kella Allah'ı kıyaslamak değildir, Allah'ı tanımak içindir. Çünkü bizdeki duygular Allah'ın sonsuz isimlerini tartamaz. Örnek vereyim, ben görüyorum, Allah da görüyor. Haşa, Allah ben gibi değil. Biz bunun tabirinden aciziz. Benim duygularım Allah'ın isimlerini tartamaz. Manzara dürbün içine sığmaz ama dürbünle manzarayı görürsün ya, benim duygularım dürbün. Anladınız değil mi? Bu kadar. Allah'ın adıl ismi var. Hangi duygumla anlarım? Adalet. Bende adalet duygusu olmasa adıl ismini ne anlarım? Doğru mu? O numuneyi niye vermiş? O ismi anlayalım diye. Allah'ın Vedud ismi var. Bizdeki karşılığı nedir? Sevmek. Şimdi ben Trabzonlu Halil İbrahim'i sevmesem Vedud ismini nereden anlarım? Bana ne verilmiş o isimden? Numune verilmiş. Allah Azze ve Celle'de Kuddüs ismi var. Bende onun numunesi nedir? Temizliktir. Odanızı temizlediğinizde ne tecelli ediyor? Kuddüs ismi. Tövbe edip ruhunuzu temizlediğinizde ne tecelli ediyor? Kuddüs ismi. Ben de bu numuneler olmasa bu ismi nasıl anlarım? Mümkün değil, anlayamam. Mesela bizim arkadaşlar futbol anlatıyor. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Niye? Bende futbolun numunesi yok. Ama inşaat anlatsalar çok iyi anlarım. Çünkü ben uğraşıyorum o işle. Araba anlatsalar çok iyi anlarım. Çünkü ben uğraşıyorum o isimle. Matematik anlatsalar çok iyi anlarım. Ben çünkü uğraşıyorum o isimle. Bende numunesi olacak ki ben onu anlayacağım. Doğru mu? Allah Allah. Ne ince mesele değil mi? Mesela Murat, sen pimapencisin. Bana anlatsan bende numunesi yok. Öyle havaya bakar kalırım. Bir şey anlamam için bende onun numunesi olması lazım. Odanızı temizlediğinizde, tövbe ettiğinizde bir lezzet alıyor musunuz? Bak şimdi, tantuniden lezzeti kedi de alır. Hiç tantuniyi ilk kez kötülüyorum farkındaysanız. Çünkü konu çok büyük bir konu. Tantuniyle kediye uzat, mır 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 yapar, o da alır. Tavşana uzat, tavşan böceğe uzat. Kendi kabiliyetine göre lezzet alır mı tantuniden? Alır. Ama numunelerden lezzet almak sadece insana hastır. Sadece. İki insanın arasındaki adaletsizliği giderdiğin anda bir lezzet alıyorsun. Buranla almıyorsun. Buranla almıyorsun. Buranla almıyorsun. Nerenle alıyorsun? Sende Adıl isminin numunesi var. O numune çalışıyor ve Allah'ın Adıl ismindeki payını büyütüyor. İşte insana özgü lezzet budur. Halavetül iman denilen imandaki lezzet budur. Diğer lezzetleri davşan da alır. Uykudan lezzet, gezmekten lezzet, tantuniden lezzet, dondurmadan lezzet. Bunları almak için insan olmaya gerek yoktur. Ama odanı temizlediğinde ve etrafı düzenlediğinde aldığın lezzet için Kuddüs'ün numunesi lazım. Tövbe ettiğinde aldığın lezzet için Kuddüs'ün numunesi lazım. Hikmetli bir şeyi ortaya koyup arkadaşlarına ya şu hikmetli şeyi de ben ne güzel yaptım deyip bundan lezzet alman için. Çünkü buradan almıyorsun. Buradan almıyorsun. Buradan almıyorsun. Sen hikmetli bir iş yaptığında nereden lezzet alıyorsun? Hakim isminin sende numunesi var. Orandan lezzet alıyorsun. İşte insana özgü lezzet budur. İslam'ın içindeki lezzet budur. İmanın içindeki halavetül iman dediğimiz o lezzet budur. İnsan ancak bu lezzetleri arttırdığında günahların menhus lezzetlerinden kurtulabilir. İnsan kendinde bu lezzetleri arttırmazsa günahların o menhus lezzetleriyle asla baş edemez. Harama da girer, harama da bakar, haramı da yer. Çünkü insan lezzet almak zorundadır. Fıtratımızda bu var. Ya imandan gelen bu esmaların numune paylarının geliştireceksin, çalıştıracaksın, ondan lezzet alacaksın. Ya da perişan olacaksın. Neden sorumluluk alıp o kaslarımızı geliştirmemiz lazım? Anladınız mı? Lezzet almak için, kendimiz için yapıyoruz. En güzel sofraya birimizin bebeğini getir koy. Hiçbirinden lezzet almaz. Çünkü dil kabiliyeti gelişmemiş. Ama biz o numunelerin kabiliyetini geliştirdiğimizde papatyaya bakıp lezzet alıyoruz. Dilimizin bilmem ne peynirine deyip lezzet aldığı gibi. Tek insana özgü lezzet bu işte. Numuneler bu yüzden çok önemli. Bunu da amel etmeden geliştirmenin hiçbir yolu yok. Hiçbir yolu yok. Hiçbir yolu yok. Allah Allah. Geldik hadise, numune hadisine. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Anladın mı şimdi? Sende numunesi var. Ne kadar o isimdeki numune payını büyütürsen o kadar Rabbini bileceksin. Men arafe nefsehu, kendini, nefsini bilen, yani kendi nefsine takılmış numunelerini çalıştıran, bilen o ölçüde
Rabbini bilir. Başta nefis demiştim ya, bununla ilgili bir şey diyeceğim demiştim. Nefis, Allah'ın isimlerini anahtar olarak bize taktığı anahtarlığın adı. Var mı burada Adıl diye bir anahtar? Var mı? Hakim var mı? Cemil var mı? Celil var mı? Vedud var mı? Mülevvin var mı? Musavvir var mı? Ya bu altından sana takılan anahtarları bozdurup dünyada yiyeceksin. Yersen iyi para kazanırsın dünyada. Allah'ın beni tanı diye verdiği isimleri, yani kabiliyetleri dünyada bozdurabilir misin? Ya o altın anahtarları bozduracaksın, dünyada yoluna bakacaksın, ahirette fakir kalacaksın. Ya da bu altın anahtarı ben bozduramam deyip Allah'ı tanımak için kullanacaksın. O altın anahtarlar Allah'ın gizli hazinesi olan isimlerini açacak ve cennette sonsuz tecellilerle buluşacaksın. İki. Ben de Vedud isminin anahtarı var. Ya bozdururum, giderim gereksiz şeyleri severim. Sevilmiyor mu kardeş? Ya da hayır, ben bu kıymetli altını bozduramam. Bu benim kunuz-u mahfi. Ne demek? Gizli hazine. Neymiş gizli hazine? Allah'ın isimleri. Elimde de ne var? Miftah. Anahtar. Ya bu altın anahtarları bozdururum. Kabiliyetlerimi dünyada sarf ederim. Onu severim, bunu severim, şunu severim. Ya da hayır, bunlar sevilmeye değer değil deyip o altın anahtarı bozdurmadan Vedud ismine takarım. O sonsuz hazineyle sonsuzluğu yaşarım. Bu anahtarların takıldığı yerin adına enaniyet nefis deniyor. Demek ki enaniyet dediğimiz olayın birinci kullanım amacı budur. İkinci kullanım amacı aman kibrime yenilmeyimdir. Ama bunu Risale-i Nur inanılmaz anlatıyor. İnanılmaz. Ben Risale-i Nur'a denk gelmesem bu manayı kendi adıma benim yarımlığımla ben yakalayamazdım. Sana enaniyet takılmış, nefis takılmış. Enaniyet takılmasının birinci sebebi Allah'ı tanıman. Hadi bakalım. Sende enaniyet var. Ya birazdan derinleşeceğim. Çok iyi anlayacaksınız. Sende enaniyet var. Birinci sebebi Allah'ı tanıman. Hele sahiplenme konusuna gelince şok olacaksınız. Anahtar oturdu mu? Bak şimdi. Allah'ı tanımak için demek ki benim nefsim referans olarak verilmiş. Allah Allah. Arada cömertleştiğiniz oluyor mu? Oluyor. Arada cömertleşmeden cömertlik sahibi bir Allah'ı nasıl bileceksiniz? Bak çok cömert adamlar karşılıksız veriyor ya. Ondan da lezzet geliyor mu? Geliyor. Çok cömert adamlara bakın. Allah'ın karşılıksız bizi neden yarattığını çok iyi anlıyorlar. Niye? Kendinde o duygu açılmış. Doğru mu? Çok güzel seven insanlara bakın. Ölçülü seven ve güzel seven, tertemiz, saf temiz, çıkarsız seven adamlara bakın. Allah'ın bizi sevip neden yarattığını adama açıklamana gerek yok. Niye? Ya enfusi delil, bu adamın vicdanında açılmış. Sen ne anlatacaksın da adama? Olaya bak olaya. Derse bak derse. Bak şimdi. Bizdeki numuneleri anladın mı? Bir zıddiyet aynasıydık, iki ayniyet aynasıyız. Numune oturdu mu? Allah'ı tanımak için bu numuneleri vahidi kıyas yapıyorum. Peki ben Allah'ın zatını da böyle düşünebilir miyim kendimdeki numunelerle? Hayır, haşa. Bendeki numuneler Allah'ın sıfatını, isimlerini, şunatını dürbün olarak görmek için. Allah'ın haşa ve kella zatıyla ilgili bende hiçbir numune yok ki ben onu anlayayım. O yüzden Allah'ın zatını düşünmek caiz değildir. Okumaya geçelim mi? Anlaşılıyor mu ama? Ya inanın çok mühim bir ders. Biraz yorulmuş olabilirsiniz de deyin ki ya ben sabaha kadar ayakta dikilsem bu derse değer deyin. Vallahi bu inanılmaz bir ders ya, bu insan penceresi. Bir daha ne zaman bunu oturacağız da birlikte okuyacağız ya. Çok mühim ders. Gerçekten çok mühim ders. Buyurun. İkinci vecih aynedarlık ise insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim. Bak anlaşıldı mı numune? Anlaşıldı. Bu numunelerden biri neymiş? Cüz'i ilim. Bu arada zıddiyet aynasında karanlık saydık. Şimdi ne sayıyorum? Numune sayıyorum. Numunelerin birincisi neymiş? Cüz'i ilim. İlim verir ki Allah alim olduğunu anlayalım diye. Mesela birimiz öğretmen, birimiz doktor, birimiz mühendis, öyle mi? Bu cüz'i ilimler neden var? Allah'ın ilmini anlayabilelim diye. Allah Allah. Evet. Kudret. Bak şimdi. Bize kudreti neden veriyor Allah? O numuneyle onun sonsuz kudretini anlayalım diye. Bize verilen numune. Kendimize bakarak Allah'ın kudretini biliriz. Bak şimdi. Şimdi ben şu bardağı kaldırsam. Bu bir kudret alameti midir? Evet. Bir bardak daha kaldırdım. Bir bardak daha, 5 bardak, 6 bardak, 10 bardak. Bende yorgunluk alametlerini görür müsünüz? Görürsünüz. Bardakları indirip masaya kaldırsam daha çok yorgunluk alameti görür müsünüz? Görürsünüz. Bak önce kendi kudretimi anlıyorum. Doğru mu? Bende kudretin neyi var?
numunesi var. Bir şey kaldırıyorum, bir şey daha kaldırıyorum ama yorgunluk alametleri artıyor sürekli bende. Peki Allah Azze ve Celle'nin kainattaki kudret faaliyetlerine bakın. Yorgunluk alameti görüyor musunuz? Nereden anladın o kudret faaliyetlerini? Bendeki numuneden. 10 üzeri 80 atomla icraat yapıyor. Samanyolu galaksisinde kaç yıldız var? Buyur. 400 milyar yıldız. Peki kaç galaksi var? 2 trilyon. Hem galaksileri çevirin, hem atomların etrafındaki elektronları çevirin ve zerre yorgunluk alameti olmasın. Demek ki Allah'ın kudreti sonsuz demeyi ben nereden anladım? Bendeki kudretin numunesiyle anladım. Kudret niye verilmiş görüyor musun? Sadece ömür boyu inşaat yap diye değil. Değil. Bugünkü derste bu enfusi meseleleri iyi anlamamız lazım. Asıl Allah'ı tanı diye verilmiş. Çok enteresan ya. Yine mimarlara desem ki biraz çiçek resmi çizelim. Çizerler değil mi? Bir saat içinde 3 tane istesem çizerler. Bir saat içinde 3000 tane istesem hem çizemezler hem yorgunluk alametleri görmeye başlarız. Peki yeryüzünde bir papatya yaratmakta bütün papatyaları yaratmak arasında bir yorgunluk alameti görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Peki bunları yaratmanın Allah için sonsuz kolaylıkta olduğunu ben nereden anladım? Kendimi referans alarak anladım. Görüyor musunuz olayı? Devam edelim. Basar. Basar. Neydi basar? Ben Allah'ın görebildiğini neyle anlıyorum? Kendi görmemle. Görmeyen bir Allah. Gören bir Mehmet yaratır mı? Yaratmaz. Kamerayı görmeyen birinin yaratması mümkün mü? Mümkün değil. Bak bendeki numuneyle anladım. İşitmeyen bir Allah. İşten Mehmet yaratır mı? Yaratmaz. Gitarı sağır birinin icat etmesi mümkün mü? Mümkün değil. Kendine has, kelamı olmayan bir Allah. Konuşan bir Mehmet yaratmaz. Allah'ın bu vasıflarını ben neyle anlıyorum? Bana takılan numunelerle anlıyorum. Bak şimdiki konu da görme. Allah da görür ama biz gibi değil. Gecenin karanlığında kara kayanın üzerindeki kara karıncayı görür. Bizim göremediğimizi de görür. Bu görme meselesi benim numunem ile anlaşılıyor değil mi? Bende görme özelliği olduğu için ben Allah görüyor diyorum değil mi? Oradan anlıyorum. Şimdi bununla ilgili o örneği vereceğim Kazım abi. Ama bir adama soruyorlar. Diyorlar ki ya doğuştan ama mısın? Evet doğuştan görmüyorum. Amayım. Peki çok şaşırdığın bir şey var mı diyorlar. Var diyor. Mesela kapıdan Ozan giriyor. Ama Ozan hiç konuşmadan siz Ozan geldi diyorsunuz ya nereden anlıyorsunuz onu ben anlamıyorum diyor. Göz olmadığından dolayı onun idrakı da yok. Yani o suretlerin ayrımı yok onda. Seslerin ayrımı var. Çünkü o numunesi var. Ama suretlerin ayrımı onda yok. Demek ki bende göz olmasaydı Allah da ben görüyorum kulum deseydi niye takılmış anladın mı? Harama bakmak için değil. Onu anlamak için. Kaf suresinde diyor ki Ekrabu ileyhi min hablil verid. Allah sana şah damarından daha yakın. Allah Allah. Öyle diyor değil mi? Biz kula şah damarından daha yakınız diyor. Bu sarsan inanılmaz bir ayettir. İnsanın paylaşamadığı özel durumları vardır. Sadece kendi içinde tutar. Onu izleyen üçüncü bir göz bunu bilmez. Doğru mu? Çok özel acıları, çok özel sevinçleri var. Hatta felsefenin konusu bu değil mi? Aynı olayı yaşatsak ikimiz de aynı acıyı çeker miyiz? Bu felsefenin soruları. Aynı şeyi yesek ikimiz de aynı lezzeti alır mıyız? Bak. Yani demek ki benim içimdeki duygular ve haller çok özel haller. Ama ben zannediyorum ki Allah beni üçüncü bir göz olarak şu kameranın gördüğü gibi görüyor diyorum. Allah beni benim gözümden görüyor. Çok enteresan bir şey. Telefonda şöyle üzücü şeylere baktığını düşün. Allah seni haşa ve kella şuradan görüyor olsa çevir telefonu. Buradan görüyor. İçinden görüyor bütün duygularını. Annene babana anlatsan yeterli ölçüde seni anlayamaz. Ama Allah seni içinden en derinden anlıyor. Hangi acıyı çektiğini, hangi lezzeti istediğini. Çünkü seni seninle görüyor. Şah damarından yakın ayetine bak. Allah'ın görmesi biz gibi değil. Biz bunun tabirinden aciz. Allah Allah. Devam edelim. Sem ne oluyor? İşitmek. Görmek mi daha kıymetli, işitmek mi? İşitmek. Görmeyen peygamberler var mı? Yakup peygamber ağlıyor, gözleri görmüyor bir müddet. Değil mi? Şuayb peygamber yaşlıktan dolayı gözleri görmüyor. Ama işitmeyen bir peygamber mevcut değil. Biz buradan anlıyoruz ki işitmek görmekten daha kıymetli. Zaten dikkat edin, görmek bir cihette. İşitmek her cihette. O yüzden işitmek daha kıymetli oluyor. Çünkü işitmeyen konuşamaz da. Allah Allah. Malikiyet. Buraya dikkat edelim. Buyur. Malikiyet. Şimdi malikiyet bize verilen bir numune. Ne demek malikiyet? Sahiplenme demek.
Bak bu çok önemli bir his. Allah'ı tanımamızdaki en önemli his sahiplenme. Bizi cehenneme sokacak en önemli his ne? O da sahiplenme. Görüyor musun kıymetiyle riski aynı oranda? Bir tane havhav 10 tane yavru doğuruyor. Doğru mu? Ama sahipleniyor mu yavrularını? Bunlar da benim yavrum. Bir tane anne baba Allah bir çocuk nasip ediyor. Ölene kadar aman bu benim çocuğum. Vay bu benim çocuğum. Şöyle benim çocuğum yani. Çocuğun biri Gazali biri Farabi. Öyle çocuğum. Aman benim. Nasıl sahipleniyor? İşte bu sahiplenme duygusu en kilit duygulardan bir tanesi. İşte bu sahiplenme bizde olduğundan dolayı biz Allah'ı tanıyabiliyoruz. Bak güneşte ne kadar kudret var? Devasa. Sahiplenebiliyor mu? Sahiplenemiyor. Sahiplenemediği için güneş benim kadar Allah'ı tanıyamaz. Ben 2 bardak kaldırma kuvvetim var ama sahiplenebildiğim için ben Allah'ı tanıyorum. Bak açacak şimdi. Buyurun. Hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, sem'ine, hakimiyet-i rububiyetine aynedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Bak bu örnek olayı koparacak. Evet. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Allah'ın verdiği numuneyle bak nasıl anlıyorum şimdi. Bu evi kim yaptı? Bu evi ben yaptım. Sahiplendim mi? Sahiplendim. Allah da demek dünyayı böyle yaptı. Nereden anladım Allah'ın dünyayı böyle yaptığını? Sahiplenmeden anladım. Sonra kişi nefsini kırar, evi de Allah'a verir. Bak çok enteresan. İnsan kitabı kaldırır ve bütün kainatı Allah'ın kaldırdığını öyle anlar. Allah'ı neyle anladım? Bana verilen numuneyle anladım. Naim Süleymanoğlu ağırlığının 3 katı 10 kilo fazlası kaldırıyor. 190 kilo kaldırıyor. 5 saniye kaldırıyor. Dünyanın en iyi haltercisi ödülünü alıyor. Senin kilonu ve dünyayı kaldıran birisi var. Neyle anlıyorsun bunu? Kaldırdıklarınla anlıyorsun. Allah Allah. Koca ev bütün aileni de kaldırır mı? Kaldırır. Ama zavallı ev kaldıran benim diyemediği için Allah'ı tanıyamaz. Burası çok kilit bir nokta. Ev niye Allah'ı tanıyamıyor? Kaldırma eylemini sahiplenemiyor. Ben niye Allah'ı tanıyorum? Kaldırma eylemini sahiplenebiliyorum. Bazı melekler yıldızları kaldırıyor. Ama kendisine nispet edemediğinden dolayı Allah'ı bilmekte insandan geri kalıyor. Bu çok önemli mesele. Var mı burada problem? Şimdi biz bir küçük akvaryum aldık. İçinde aksolot besliyoruz. Aksolotun ihtiyaçları ne? Su sıcaklığı, doğal taş, taşların sürekli bakteri üretmesi, canlı yem. Şimdi Allah'ın büyüklüğünü anlamak için akvaryumu idare etmek yeterli oluyor. 6 tane aksolot vardı. 2 tanesi yoğun bakımda mı? Hüseyin komada mı? 2 tanesini revire kaldırdık. Komaya girdi. 6 tane aksolota sahip çıkamadık. Adam diyor ki 6 aksolota sahip çıkmak bu kadar zorsa bütün okyanusları demek ki Allah sahip çıkıyor. Nereden anladım okyanustaki bütün canlıların rızkını ve idaresini Allah'ın yaptığını? 6 tane aksolottan 2 tanesinin gazi olmasıyla anladım o işi. Allah Allah. Sahiplenme meselesini anlıyor musunuz? Annesi veya kaynanası reçel yapan var mı? Var değil mi? Her yıl anlatırdım reçellerini. Anlatır. Bu reçeli de ben böyle yaptım. Turşudan da reçel yaptım. Domatesten de reçel yaptım. Biberden de reçel yaptım. Var değil mi? Böyle anlatır. Güzelim arı kocaman bal yapar sahiplenemez. Arı sahiplenemediğinden dolayı benim kadar Allah'ı bilemez. Bal mı kıymetli reçel mi? Bal daha kıymetli. Balı yapan Allah'ı benim kadar tanıyamaz. Çünkü balı ben yaptım diyemez. Ama reçeli yapan Allah'ı çok iyi tanır. Çünkü reçeli ben yaptım diyebilir. Enaniyetin birinci kullanım alanını konuşuyoruz. Anlıyorsun değil mi? Adam sütten tez yazıyor. Profesör oluyor. Süt profesörü diyorlar aralarında hocalar. Böyle. Bak şimdi. Desek ki ya hocam inek sütü içmekten bıktık. Bize biraz da profesör sütü yapar mısınız? Yapabilir mi? Yapamaz. Mümkün değil mi? Profesörde o ilim var, teknoloji var. Bunu yapamıyor. İnek bunu ahırda yapıyor. Bak şimdi olaya bak. Sütü inceleyen profesör oluyor. En güzel evde kalıyor mu? Kalıyor. En güzel arabaya biniyor mu? Biniyor. Sütü yapan nerede yaşıyor? Ahırda yaşıyor. Bak inceleyen nerede? Yapan nerede? Ben şöyle güzel süt yaptım diyemediği için inek ahırda.
Anladın mı? Sütü inceleyen profesör oluyorsa benim rektör olmam lazım diyemediği için, sütü sahiplenemediği için Allah'ı bizim gibi bilemiyor. Biz tezini bile sahiplendiğimizden Allah'ı iyi biliyoruz ama o malikiyet duygusu olup sahiplenemediğinden bilemiyor. Demek ki mesele yapmak değil, sahiplenmekte. Allah Allah. Bu sahiplenme çok önemli meseleydi. Karışık mı oldu? Anlaşıldı mı? Netti mi? Çok önemli yani. Bu enaniyetimize takılmış çok önemli bir duygu. Sahiplenmenin çizgisini aştığın anda da Firavun'a dönüşüp cehennemin dibine gidiyorsun. Çok ilginç değil mi yani? Sana bir anahtar veriliyor. Belli bir ölçüde Allah'ı tanıyacaksın. Sonra kırıp atacaksın onu. Bu evi ben yaptım, kainatı da Allah yaptı diyeceksin. Sonra diyeceksin ki evi de bana yaptıran Allah. Bu evi ben yaptım, kainatı Allah yaptı. Bu evi de ben yaptım, bu apartmanı da ben yaptım. Ben olmasam bunlar olmaz. Gittin Firavunsun. Ya kullanımındaki ince kalibrasyona bakar mısın? Ya imtihanda olduğumuzun yerlerine bak ama yani. Biz hala böyle aman ekmek kırıntısı asıl imtihanımız zannediyor. Asıl burada senin imtihanın. Çok önemli, çok ince yerler yani. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.